Evet. Dördüncü nokta ismi fert. Çok ince ya. Dersin amacı şu. Hakiki tevhide ulaşmak. Tevhidde de böyle mertebeler var. Tevhidde neden mertebe var biliyor musun? Bak abi. Her şey zıttıyla bilinir. Tevhidde niye mertebe var biliyor musun? Çünkü şirkte mertebe var. Tabii şirk şirktir. Ama şirkin çeşitliliği var yani. Allah'ın zatıyla şirke düşen var. Allah'ın sıfatıyla şirke düşen var. Allah'ın esmasıyla şirke düşen var. Allah'ın eşyasıyla şirke düşen var. Şirk bir değil yani. Anladın mı demek istedim? Ebu Cehil, Amr bin Hişam, Ebu Lekem. Allah'ın varlığını kabul ediyor mu? Bak çok ilginç ha. Şeytanın kankası adam, iblisin, Ebu Cehil. Cehennemin en dibinde bir yer ona ayrılmıştır diye tahmin ediyor insan. Şeytan ders alıyordur ondan. Ebu Cehil dediğin adam Allah'ın varlığını inkar etmiyor bak çok ilginç. Müşrik, şirk üzere. Allah'ın zatında şirke girmemiş. Esmalarında ve isimlerinde, sıfatlarında şirke girmiş. Demiş evet bir Allah var ama sağlık denen hususiyeti şu put verir demiş. Ve o dönemin bedevi dönemi Allah'ın sıfatlarını o kadar önemseyip o kadar şirke meyelan yaşamışlar ki sağlıkçılık isminde kabile ismi var biliyor musun? Sağlık veren gibi böyle. O kabile sağlık alanında iyi olduğundan Allah'ın esması kabile ismine nüfus etmiş yani. Düşün. Kabile o alanda iyi. Yemek noktasında iyi olan, maharetli olan mesela biz deriz ya Bolu Mengen mutfağı üf falan. Onun taassuplu denilenini düşün. Yemek ve rızık noktasında şahane olan kavim var ve rızıkla ilgili sıfat almış. O isimden kavmin adı çıkmış. Güçlülük, savaşçılık noktasında var. Allah'ın kudretinin şeyi gibi düşün. O cihette kabile ismi almışlar. Yani Allah'ın esmasını o kadar putlar halinde kullanmışlar ki kabile isimlerini bile ondan oluşturmuşlar ve umdukları bütün sıfat özelliklerini putlardan beklemişler. Huzur istersen bu put bana huzur verir. Ey put bana huzur ver. Çocuğum olmuyor ne yapayım? Şu puta git. Ey put bana çocuk ver. Bak bunlar kimin özellikleri haşa? Allah'ın özellikleri. Allah'ın zatında şirk var mı? Yok. Nerede şirke girmiş Amasu? Sıfatlarında şirke girmişler. O yüzden şirkin mertebesi olduğu gibi tevhidin de mertebesi var. Anlaşıldı mı burası? Hani ben iman ettim bitti mi? Hayır tevhidin mertebesi var. Mesela melek beni geçebilir mi? Tevhid mertebesinde geçebilir mi? Geçemez değil mi? Hani ikimiz de laboratuvar ortamında düşünelim. İkimiz de efsane olduk. Melek beni geçebilir mi tevhidde? Niye geçemez biliyor musun? Melek acıkmaz. Peki acıkmayan bir şeyde Rezzak ismi nasıl tecelli edecek? Edemediğinden tevhidde beni geçemez. Melek beni niye geçemez biliyor musun? Çünkü hastalanmaz. Hastalanmayan bir şeyde Şafi ismi nasıl tecelli edecek? O isim tecelli edip açılmadığından tevhidde yükselemez. Anladın mı? Yani melek bir insanın tevhid mertebelerine yetişemez. Ve üstad ismi fertte tevhid-i hakikiyi nazara vermek istemiştir. Asıl murat bu yani. Şimdi tevhid hakiki olacaksa muhatap da hakiki, nazar da hakiki, dikkat de hakiki olmak zorunda olduğundan Eskişehir hapishanesinde ilham olmuş. Anladın mı? Şimdi sana bana niye olmuyor? Ya niye olacak Allah aşkına? Bütün günün neyle geçiyor? Yemek mi yiyeyim? Çay mı içeyim? Dur biraz siyaset takip edeyim. Dur değişen gündemler nedir? Ülke ne oldu? Öteki ne oldu? Bütün... Esbab sende bir küllü sükut etmiyor. Sebepler aradan kalkmıyor. Yaradan da zahir etmiyor meseleyi. O yüzden tevhid-i hakikinin birinci şartı ondan başka hiçbir şeye nazar etmemek. Anladın mı? Bu yüzden üstada böyle bir mesele Eskişehir hapishanesinde. Allah aşkına hapishanedesin yani. Ne yapabilirsin? Gazete, telefon, haberleşme, radyo. Kırık bir canda üşümeyim diye şöyle durmuş bir insan elini dahi sebep olarak kullanmamış. Hep ne çalışıyor? Sürekli tefekkür. Ne çalışıyor orada? Sünuhat, istimat, kalp çalışıyor. Sürekli manalar. Demek hakiki tevhidin karşılığı muhatap hakiki olacak. Bakın birçok mesaj geliyor. Birçok insanla denk geliyoruz, muhabbet ediyoruz. Ne zaman mantık çizgisinden, ne demek bu? Sünnet çizgisi demek. Ne zaman mantık çizgisinden çıkmış bir adam duyayım, göreyim. İstisnasız dikkati dağınık adam. Ne kadar değişen gündemler varsa değişmemesi gereken dikkatini hep oralara harcamış. Hep oralara harcamış. Tonla örnek var. Demek ki ilk şart ne? Zihnini, kendini, bedenini Eskişehir hapishanesinde gibi tutacaksın. Aynen öyle işte. Müfessirin haliyle hallenmek. Buyurun başlayalım. Bismihi Sübhanehu. 30. lemanın 4. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad ayetinin bir nüktesi. Neyi tefsir ediyoruz ha? Görüyor musun tefsir ettiğin şeyi? Bunun meali nasıl yetecek buna? Birazdan 2 ay tefsir edeceğiz. Edeceğimiz şu an. Allah. Vahid ve ehad isimlerini tazamnun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan... Bak burada da acayip bir olay var ha. Ya ismi azam diyor ya ismi azamın altı nurundan bir nuru diyor. Yani altı olduğu kesin... Hep şey yapıyor işte ya mütevazi. Başkasına göre ismi azam başka ya onu incitmiyor. Hani şey diyoruz ya biz yanılmıyorsam böyledir falan diyoruz. Çünkü üstadın burada taklit ettiği zat Hazreti Ali. Ama başkasına başka isimler açılmış. Üstad bizzat yani. İmam Ali'ne açılmış. Üstad da tam o yoldan inşallah gitmeye çalıştığı için onlar açılmış. O yüzden diyor yani ismi azam değilse sana göre ama altın nurundan bir nuru da bu yani onu bil bari diyor. Devam. Fert isminin bir cilvesi
Cilve. Bak cilve deyince ayna gibi gör kendini. Ve de ki ayna kapasitesi ne kadarsa güneşi o kadar alır. Bu ayna görme örneğini çözmek zorundayız. Risale-i Nur'un her yeri böyle. Kendini ayna gör. Ağaç cilvesi mi diyor? Ağacı ayna gör. Ve de ki bu güneşi ne kadar yansıtırdı? Neyini? Işığını, ısısını, 7 rengini, özelliklerini. Sonra da ki her bir özelliği Allah'ın bir esması. Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Bak göründüğü yere bak. Eskişehir hapishanesi. Ya bu manayı biz herhalde 50 yaşına kadar düşünüp 50 yaşında demek bundanmış hala diyeceğiz yani. O kadar önemli bir şey. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip burada muhtasar 7 işaretle ismi ferdin tecelli azamıyla gösterdiği tevhid hakikiyi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Murat muhtasar ne demek? Eyvallah. Şimdi abiler benim ders boyunca anlatacağım ikinci en önemli meseleye girmek üzereyim. O ismi ferte bir çatı çiz abicim üstüne. Çünkü bir de parantez içinde mastar yaz ona. Kaynak, mehaz, ismi fert. Oradan vahitle ehad doğuyor. Tamam mı? Şu cümle var ya vahid ve ehad isimlerini tazammun eden diyor. İsmi ferdin tam karşılığı bu. İsmi fertle ilgili 2-3 tane ayrıntılı karşılık konuşacağız. Birisi bu. Fert bir olup hem zatında hem de sıfatlarında eşi ve benzeri olmayan demektir. İsmi fert neymiş? Teklik demekmiş ama Allah'ın zatında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan. Fert mastar isim dedim. Mastar? Ya kafanda ırmak düşün. Irmağın kaynağı. Neye kaynak? Vahidle ehada kaynak. Yani bu ne demek biliyor musun? Birliği gerektiren ne kadar isim biliyorsanız hepsinin mastarı bu isim. İsmi fert. O yüzden ismi azam. Ehadiyet dediğin ne biliyor musun? Allah'ın zatının birliğine biz ehadiyet diyoruz. Ve artık öyle diyeceğiz. O zaman Murat vahidiyet ne olur? Dersi bak son 10 dakikayı al zihnine. Ehadiyet neyin birliği? O zaman vahidiyet neyin birliği olur? Vahid. Sıfatlarının birliği bu kadar ya. Vahid ne? Sıfatlarındaki birlik. Vahidiyet için şunu baz alacaksın. Sıfat tüm kainatı tecelli ediyor değil mi? Güneş var ortada. Işığı bütün kainatı şöyle kuşattı değil mi? Vahidiyete şunu diyeceğiz. Tüm mevcudat birinindir demek. Ehadiyet Allah'ın bir şeyde birçok esmasının tecellisi demektir. Ehadiyete şöyle de parçada tecelli eden birlik. O zaman vahid bütünde tecelli eden birlik. Fert ise ikisinde de. Çatı hükmünde çünkü. Şimdi bunun en çok akılda kalan örneğine bakalım. Merkezde bir güneş var. Sen bütün kainatı kuşatan ışık görüyorsun. Tamamını böyle kuşatmış. Her birini barındırmış. O ışığın tamamına yayıldığını gördüğün anda o çokluğa bakıyorsun. Diyorsun ki her birisinde aynı ışık şuağı var. Çoğuna birden yayılmış. Bütün kainatı geziyorsun. Aynı tecelli her yerde ve diyorsun ki bu tecelli aynı ise kaynağı tek olmalı diyorsun. Şu an biz vahidiyeti gördük. Umuma yayılmış bir düzen gördün. Ne o düzenimiz? Işık. Her yeri mi kuşatmış? İlla gözünle gördüğün ışığa takılma. Her röntgen gibi değil mi? Işık buradan giriyor, buradan çıkıyor. Kainatın tamamını ihata etmiş bir ışık hüzmesi görüyorsun. Ve diyorsun ki kainatın her yerine yayılmışsa bir kaynaktan yayılmıştır diyorsun. Umum mevcudata bakıyorsun. Tüm mevcudat birinindir diyorsun ve bu vahidiyet oluyor. Allah'ın vahid ismi oluyor. Ardından domatese bakıyorsun. Domateste hususileşmiş. Kırmızıyı, yeşili ayrı ayrı göstermiş. Hatta kimisinde böyle sararmış, bozarmış. Elmaya bakıyorsun, kırmızısını üzerindeki beneklerini ayrı ayrı göstermiş. Portakala bakıyorsun, turuncusunu ayrı ayrı göstermiş. Yani az önce bütün kainatı kuşatan ışık şimdi her birinde hususi dokunuşlar yapmış. O hususi dokunuşlara baktığında bu kadar aynı ışık her yere yayılmışken bunları böyle özel özel boyayan başkası olamaz diyor ve birliğe gidiyorsun. Bu başkası olamaz birazdan çok önemli açılacak. İsmi ferdin diğer önemli özelliğine geliyorum. Bunu başkası yapamaz, ismi ferttir. Yoksa elmada kırmızının çıkmasıyla Allah'ın birliğinin ne alakası var diyeceksin. Bunu başkası boyayamaz. Boyayan mülevvindir diyor. Bak şimdi her yere ışık gelmiş. Tamam kaynağı bir. Bunu anlıyorsun. İyi de orada kırmızı. Bu niye bir Allah demek? Bunu anlamak zor değil mi? Ne diyor biliyor musun bak? Ehad. Buna hususi işledin mi hepsini? Tamam. Markaya bakacaksın. Kainattaki diğer markalarla benzer göreceksin ve bunu başka kimse yapamaz. Bu yüzden ben tekim ve birim diyor. Şimdi laboratuvar kuralım aynı elmayı yapalım. Olmuyor. Bu yüzden birim diyor. Yani ehattaki hususi birlik ne biliyor musun? Bunu başkası yapamaz. Çok önemli ha. Ya ben çok düşündüm. Yani orada birlik tecellisi. Bak ehatta ne oluyor biliyor musun? Allah Azze ve Celle birçok ismini orada tecelli ettiriyor. Neyde? Tek bir şeyde bak. Elmada, armutta, soğanda neyse. Birçok ismini tecelli ettiriyor ve diyor ki bunu başkası yapamaz. Buradan biri olduğunu anlıyorsun.
Şimdi bir gün bir sergi açıyorum. Diyorum ki bak şu gördüğünüz saat var ya, şu saat. Bu saat benim özel ustalığımdır. Kainatta ikinci kimse yapamaz bunu diyorum. Bakıyorsunuz, tanıyorsunuz. Aa, kordonu böyle, şey böyle falan. Bir gün Hüseyin gidiyor Danimarka'ya. Danimarka'da tam sokakta gezerken bir adamın kolunda bunu görüyor. Ne diyecek? Kesin Mehmet Yıldız'ındır, başka hiç kimse bunu yapamaz diyecek. Başkası yapamazsa teknik göstergesi işte. Yakaladın mı? Şimdi mesela bak, hepimizin ağzı ekser. Hatta hayvanlar alemine bile indiğinde çok benzer değil mi? Göz, ağız, kulak. Yani uzuvların yerleşim sistemi çok benzer. Şimdi sadece insanlara bakalım. İnsanların tamamına bakıyorsun. Uzuvların yerleşim sistemi aynı. Diyorsun ki evet, yani bunların hepsi aynı yere yerleştirilmiş. Demek aynı fabrikadan çıkıyor. Bunda problem yok. Diyorsun ki Allah birdir. Vahid'de. Peki hadi ehatta bak bakalım. Sadece bana bakarak Allah'ın birliğini nasıl anlayacaksın? Diyeceksin ki bu işçiliği başka birinin yapabilmesinin hiçbir imkanı yok. Bu yüzden birdir diyorsun. İşçilik var burada. 30, 40, 50 tane minimum esmasının burada işleri var. O esma işçiliğinden anlıyorsun. Mührü vurmuş. Akıl gözüne gösteriyor. Mührü vurunca diyorsun ki bak şu işçiliği başka kimse yapamaz. O yüzden aynı zattır diyorsun, birdir diyorsun. Bak abi, birlikle ilgili ne biliyorsan bu çatıda. Ama mastar ismi fert. İnce bir noktaya girmem lazım. Kur'an'ın anlatım tarzı şöyle. Vahidiyet içinde ehadiyeti gösterme. Böyle bir şey daha var. Vahidiyetin, zaten mantıklı bir cümle. Vahidiyetin içinde ehadiyeti gösterme. Ama niye yapıyor bunu? Şimdi Kur'an'ın şu bak metodolojisi. Atlas Okyanusu'nu düşünelim mi abi? Dev gibi okyanus. Biz de ziyarete gittik. Atlas Okyanusu'nda yatımız var, yüzüyoruz. Orada ada var, adaya gidiyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Ve Atlas Okyanusu'nun üzerinde La ilahe illallah diyor. Görebilir misiniz? Göremezsin. Fatih abi, görebilir misin? Göremezsin değil mi? Adaya git, göremezsin. Yüz göremezsin. Sen onu göremeyeceğin için hem okyanusa yazıyor, hem de her bir tanecik ve damlacığın üzerine de o mührü vuruyor. O da vahidiyetin içinde ehadiyet oluyor işte. Hem denizin tamamına o sikkeyi vurmuş, Allah birdir diye, hem de her bir tanecikte, deniz yıldızında, deniz atında, balıkta, kum tanesinin üzerinde de aynı sikkeler var. Niye? Sen vahidiyetin içinde ehadiyeti gör diyor. Ne diyor? Yeri yarattı, göğü yarattı, onun kainatı, insanı da yarattı. Ne oldu? Vahidiyetin içinde ehadiyet oldu. Ben mesela sadece filde okuyabilirim ama sen biraz daha detaylısındır, karınızda da okuyabilirsin. Aynen, aynen. Farklı, büyük, küçük, her şeyi farklı. Aynen öyle, aynen. Ki kendi birliğini göstereceğiz. Vahidiyet azamet ve kibriyayı temsil eder. Çokluk. Ehadiyet cemal ve şefkati temsil eder. Bu çok önemli. Kur'an'da neyin benzerini yapamazsınız diye bir iddia görseniz ferdiyeti görmek zorundasınız. Mesela çok ayette diyor, haydi toplanın Kur'an'ın bir benzerini yapın. Haydi yapamazsanız bir surenin, haydi bir ayetin, bir kelimenin diye. Tamamı ferdiyet. Tamamı. Hem de net ferdiyet özelliği. Neyin benzerini yapın diye bir iddialaşma görürseniz tamamı ferdiyettir. Haydi sinek kanadının benzeri. Bak tamamı hadi benim gözümün benzerini yapın. Yapamaz. Niye? İsmi fert. Bunu ehatta güzel açıkladığımızı düşünüyorum. Neyin benzerini yapamazsınız diye bir iddialaşma görürseniz ismi fert'e düşeceksiniz. Haydi şu aşağıdaki tavuk yumurtasının benzerini yapalım laboratuvarda. O zaman üzerinde bir sikke var. Ne o? İsmi fert. Mühür var üstünde. Anladın mı? Mesela sen şu gözlüğü görsen bu Mehmet'in dersin. İsmi fert gibi düşün. O ehadiyeti görüyorum ama bu ismi fert'in diyorum. Çatı o ya. Ya muazzam bir iddia ve bende çok kapı açtı. Neyin benzerini yapamazsın iddiası varsa ruhun, parmağımın, parmak izimin. Hayır yok. Hiçbirinin benzerini yapamayız. Niye yapamazsınız? İsmi fert. Yıllardır düşünüyordum yani ehadiyetle birlik nasıl gözükür falan diye. Mükemmel ya, mükemmel, mükemmel. O iddia var yani. Hadi benzerini yap, yapamam ki. O zaman üstündeki markaya bak. Birinci işaret okuyalım. Birinci işaret. Fert ismi azamı azami bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına. Heyeti mecmua dedi. Ne oldu o? Ehad değil mi? Hayır. Vahid oldu, vahid. Kainatın tamamını aynı usta yapıyor diyor. Nereden anladın? Aynı özellikler var. Sende mide var mı kardeş? Filde var mı? Pirede var mı? Kardeş, proje aynı, gözünü sevdiğim. Aynı değil mi proje? Proje aynıysa tek elden çıkmış diyor. Daha sonra hususi daralıyorsun. Pirenin midesinin tanzimatına bakıyorsun. Bir ben yapayım diyorsun. Yapamıyorsun. Sonra mühre bakayım diyorsun. Gene ismi fert diyorsun. Orada da ehaddan Allah'ın var ve bir olduğunu anlıyorsun. Devam. Ve her bir nevine ve her bir ferdine. Ne oldu burada? Ehadiyet. Gördün mü? Her bir nevine, her bir ferdine. Nev ayrı. Mesela bizim köpek neydi? Boxer. Boxer nevi, bizimki ferdi. Teki. Devam. Birer sikke-i tevhid, birer hatemi vahdaniyet koyduğunu. Bu iki tabire oturtmak zorundayız ders boyunca. Sikke dediğin eskiden altın paraların üzerindeki o kabartmaya sikke deniyor. Mühür vurduklarında da o kabartma çıkar ya, onun gibi. Hatem dediği de mühür. Devam edelim mi? 22. söz ile 33. mektup tafsilan göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeye işaret edeceğiz. Şimdi birinci sikkeyi yaz kardeş. Kainat çapındaki yardımlaşma diyelim. Birinci sikke, ferdiyet cilvesi
kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez. Bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Şimdi sen parçalara baktığında da göreceksin ki diyor, bütün umumuna hakim olamayan bu parçada bu istediğini yapamaz diyor. Mesela az önce konuştuk, Allah'ın mülevvin ismi var. Ne demek mülevvin? Boyayan. Şimdi elmanın içine bakıyorsun, dışına bakıyorsun. İçi ayrı boyanmış, dışı ayrı boyanmış. Karpuzun içi ayrı boyanmış, dışı ayrı boyanmış. Ve şunu görüyorum. Bu elmanın, karpuzun, armudun bu kadar güzel boyanmasına medar kim? Benim. İnsan yani. Muhatap olur. Benim bir şey yapmış bunlar değil mi Murat? Şimdi tavukların hiç menemen yediğini gördünüz mü? Ben de görmedim. Menemen yapmayı bilmez. Kendine menfaati olmaz. O yumurtaları niye çıkarıp duruyor? Medarı kim? Medar benim. Bakın az önce dedik ya, bir şeyden bütün şeyi anlayacağım. Ve bunun en merkezinde insan var. Ya ne kadar değerli bir şey ya insan, değil mi? Mesela arının bal yediğini gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Yok değil mi? Ama yapıyor. Kim için? Ben için. Bak benim için o balı yapıyor olsa, benim için yakaladığı yerde sokmaz beni. Affetmiyor ama. Yapıştırıyor hemen. Allah Allah. Tüm kainat bana göre uyarlanmışsa ve merkezde bensem, hepsi de bana uyumlu, ayrıntıya girmiyorum. Balın dilime, mideme göre. Bir gün ciğerden iyice hastayım. Bir arkadaş anzer balı gönderdi. Usta sakın dedi, bak çay kaşığının ucunu dokundur, geçme. Sonra dedi seni yerlerde toplarız dedi. Ben de önce anlam veremedim. Hiç mi bal yemedik? Anneannemle yaylada ben de bal yedim. Ya şöyle ağza bir yapıştırdım çay kaşığının ucuyla. Şuradan karıncalanır mı ya böyle? Aralarında ve arılarında kaliteli olanı dahi var yani. Şu bilmem ne daha kaliteli, bu bilmem ne daha kaliteli. Ve bunların hepsine sebep benim. Bana hakiki malik olmak için bütün kainatı da benim için böyle tasarruf etmiş. Olayı görüyor musun? İnceliği görüyor musun? Bana hakiki malik ve bütün kainatı bana medar yaratmış. Eğer hepsi tek elden çıkmasa, yumurtanın çok ilginç bir şekilde üretime soktuğu, Allah Allah, o yumurta değil mi? Proteinli böyle. Arının balının mideme uyumuna bak. Şifa niyetine ya. Ciğerim hasta diyorum, anzer balı gönderiyorlar bak. Süt. Ne alaka ya? Zeytinin yağı. Mesela ben çok duydum da hiç denemedim. İşte boğazı ağrıyanlara, akciğeri rahatsız olanlara onu bilmem ne yapıyorlar, içiriyorlar böyle. Biz o zeytini alıyoruz. Yağını sıkıyoruz, zeytin üstüne döküyoruz. Mesela portakal suyunu sıkıp içmeyip üstüne döksek olur mu ya? Ve hepsi benim emrime amade. Allah Allah. Kainatı bir elinde tutamayan bir Mehmet'in bu kadar ihtiyacını karşılayabilir mi? Daha oksijenle, hidrojenle gönül ihtiyaçlarına hiç girmedim. Sevmek, sevilmek. Şimdi abi bakıldığı zaman meyveler olsun, bal olsun ya da süt olsun ya da rengarenk meyveler var değil mi? Elmanın kırmızısı var, sarısı var, yeşili var, salatalık, çilek, karpuz. Yani bakıldığı zaman insan için yapıldığı da belli, yaratıldığı da belli. Çünkü hayvanlar zaten renk körü bildiğim kadarıyla. Bir kısmı da siyah beyaz görüyor. Demek yani onların rengarenk oluşu bile insan için yani. Hemen elmadan ispatlayayım. Sadece sarı elma yiyebilirim ve onu da renginden ayırt ediyorum. Renginin sarı olması benim için bu kadar önemli. Diğer elmaların hiçbirini yemiyorum. O sesi var ya. Şimdi de şey oldum. Dişim kamaşıyor böyle. Çocukluktan beri. Sadece o elmayı yiyebiliyorum. Diğerlerinin hepsi dişim perişan ediyor ya. Geçen evde o sesi duydum. Direkt böyle oldu yani. Türk filmi gibi oldu böyle. Hanım yap. Ne yapmayın bey? Onu öyle yeme falan. Hayır, klasik yani. Rutin. Oranın söyleminin klasik olduğunu sen de biliyorsan bu söylem tek elden çıkmak zorunda. O sikke şudur. Burada sikke elmayı kopardığında içinde o mühür buradaki gözüne gözükmüyor. Akıl gözüne gözüküyor. Nasıl? Diyorsun ki hayır. Bunu kainatta yapabilecek ikinci hiçbir zatı tanımıyorum diyorsun. Madem ikinci hiçbir zat yoksa tek zat vardır diyorsun. O da nereye gidiyor? İsmi ferde gidiyor. Devam. O sikke de şudur. Kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Muavenet ne demek? Yardımlaşmak. Devam. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Murat, tekmil ne demek? Hiç arabayla böyle benzinliğe girip bir artistlik yaptın mı? Usta depoyu ikmal et. Havaalanlarında da ne derler? Yakıt ikmali için durduk. İkmal, tekmil, tamamlama. İkmalden kodla. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdeti vücut teşkil ediyorlar ki bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. Yani kemal külliyettedir. Bir unsurun dizginini tutmak veya tamamını tutmak aslına bakarsan aynı şey. Kainatın tamamının hakimi sen ol ama oksijen dengesine hükmedeme ne olacak? Ama karbon atomuna hükmedeme ne olacak? Azota hükmedeme ne olacak? Zaten dünya 4 temelli oluşmuyor mu? Azot, karbon, hidrojen, oksijen. Hadi birisine hükmedemedin ne olacak? Ya da hepsine hükmettin ama güneşe hükmedemedin. Ne olacak? Hepsine hükmettin diyelim. Tamam.
Sineklere hükmedemiyorsun. Sineklerin üreme nüfusunu bir hesaplayabiliyor musun? Ne olacak bu sefer? Hayır. Olmaz. Çünkü kemal külliyettedir, tamamındadır. Şimdi mesela bir örnekleyelim. Günümüzün yıldızı Murat Bey'le. Bir araba için en önemli şey ne? Nereden isabet ettirdin ya? Doğru ha. Yani baktığında mantıken en önemlisi benzin ya. Benzin için ne lazım? Benzinin çıkacağı yer. Oradaki benzin için ne lazım? Dünya için ne lazım? Kainat lazım. Demek ki baktığında hepsi birbirini tekmil eden, tamamlayan tek bir vücut gibi değil mi? Kainatta kullanmak istediğim bir şey için gene kainat gerekiyor. Kainat icap ediyor. Determinizm diye bir kelime var. Şimdiye kadar olan olayların bir mantığı olduğunu düşünerek gelecekteki olan olayların öngörülebilmesi. Bizim merdivenler kaygan diyelim. Bir kişi düştü, iki düştü. Dersin ki ilerideki de üçüncü de düşer dersin. O da düştü. Aslında buna bir örnek determinizm. Diğer bir manası şu. Bir bütün parçası var. O küçücük parçanın bütüne etkisine de determinizma diyorlar. Kader canibinden bakarsan cebri determinizma diyorlar. Buna en güzel örneklerden birisi de kelebek etkisi. Bir kelebeğin burada kanat çırpması bilmem nerede bir kum fırtınasına sebep olabilir manası. Hani parçanın bütünü öyle ciddi etkileri var. Bu mantığa göre zahirde baktığınızda çirkin gibi gözüken bir olay bütünün mükemmel bir parçası olabilir. Az önce dediğimi unutmayın. Bütünle parçanın ilişkisi birbirine eşit. Bütüne hakim olmak için parçaya hakim olman lazım. Parçaya hakim olman için mesela bir Mehmet'e hakim olman için de bütün kainata hakim olmak zorundasın değil mi? Az önce konuştuğumuz gibi bir oksijen dengesi ayarını tutturamadığın anda Mehmet olmaz, yok olur, ölür gider. Doğru mu? Şimdi bu determinizm denilen felsefede bütüne baktığın anda bize zahiren çirkin, pis gibi gözüken meseleler bütün olarak baktığında yaratıcının bir denge unsurunu gösteriyor. Hem de nasıl bir denge biliyor musun? Yerinde mükemmel bir denge. Mesela doğal afet dediğiniz olayların birçoğu ekosistemin çeşitliliğini sağlayan meselelerdir. Örnek verelim. Deprem. Deprem eğer olmasaydı yeraltı kaynakları bu kadar bizim kullanılabileceğimiz hale gelemezdi. Gelemeyince de ne olurdu? Murat araba süremezdi. Zahiren baktığında olumsuz gibi gözüken bir hadise aslında ekosistemin çeşitliliğini sağlayan bir mesele. Çığ. Mesela çığ düşmeseydi özellikle dağların tepelerinde yaşayan karaca ve geyik gibi hayvanlar için bir besin örtüsü açılamayacaktı ve o hayvanların nesli o tür yerlerde problem yaşayacaktı. Doğru mu? Şimdi zahiren baktığında üzücü gözüküyor ama ekosistemin çeşitliliği için mükemmel bir denge oluşturuyor o çığın düşmesi. Volkan. En verimli topraklar hangi topraklardır? Volkanik topraklardır. Volkan denizin ortasından patlamış. Her patladığı yerlerden lavlar gitgide katılaşmış ve bir ada oluşturmuş. Yani yeryüzü için de volkan patlamaları muazzam bir faktör. Yangın. Çok ilginç yangın. Mesela bitki türlerini en çok yıprattığı gibi düşündüğümüz yangın en çok da bitki türlerini çeşitlendiren bir mesele. Mesela bir orman yandığında orman içi sıcaklık genellikle 600 derecelerde geziyor. Toprağın o üst kısmı oranın biraz nemini de hesap ettiğimizde bir 80 derecelerde geziyor. 10 santim altı da 30 derecede geziyor. Şimdi yangın yemiş bir ormanda o ağacın kambiyumu var ya, asıl büyüme dokusu da diyorlar değil mi? O dış yapısı kambiyumu. O kambiyum yangından önce 0,6 santimken bir ağaçta orman yangını yiyip adaptasyondan dolayı artık 2,6 santime kadar çıkıyor. 0,6 olan kambiyum. Bu ne demek biliyor musun? Mesela bir fabrikada onu yakıt diye mi kullanıyorsun? 20 kat daha fazla yanması demek. Bir ağaç için muazzam bir olaydı. Kökünün daha çok yere gitmesi demek. Orman yangını yemiş bir ağacın. Ne demek oluyor bu peki? Heyelanın artık engellenmesi manasına geliyor. Ormanlarda pasif tohum denen bir tohum var. Genelde böyle 20 yıl yaşayabilen çeşitli ağaçların tohumları. Bu ağacın tohumunun yeşerebilmesi için ciddi bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor ormanın. Adeta orman yangını gibi ve bunda da orman yangınından sonra kendini toparlamış bitki örtüsüne oraya hakim olan birisi baksa gördüğü şey olacak. Allah Allah, daha önce bu ağaçlar yoktu, bu ağaçlar da çıkmış. Neden? Pasif tohum denen tohumların ortaya çıktığından dolayı. Yani zahire baktığında üzücü gibi gelen bir olay bütüne baktığında aslında mükemmel de bir dengeyi sağlıyor. Bu arada Bakara 216'da nasıl geçiyor? Şer bildiğinizde hayır var, siz bilmezsiniz ben bilirim diyor değil mi? Bak şer biliyorsun ama hayır çıkıyor ortada. Allah Allah. İşte kainatın simasındaki bu teavün. Şimdi bu kelimelerin her birini açacağım. Kainata bakalım. Bunların her biri bir ismi ferde delil olacak mı bakalım. Kainatta bir teavün var. Teavün ne demekti? Yardımlaşma. Sizce evde ben mi Ecmel Vera'ya yardım ediyorumdur, Ecmel Vera mı bana? Ben Ecmel Vera'ya. Neden? Bende o daha çok özellik var. Dışarıda beni İrfan bir meczupla görsen, o mu bana yardım ediyordur? Belki maddi olarak, belki başka bir cihette. Ben mi ona yardım ediyorum? Ben ona ediyorum. Neden? İstidadı yeterli değil, bende daha çok özellik var. Şimdi bu mantıktan bakarsan, kimde daha çok özellik varsa daha az özelliğe yardım eder. Doğru mu? Peki yine bu mantıktan bakalım. Cansız bir şey mi canlıya yardım eder, canlı mı cansıza yardım eder? Canlı cansıza yardım eder. Çünkü canlıda daha çok özellik vardır. Aynı mantıktan baktığında bir ağacın suya yardım etmesi lazım. Çünkü su cansız, ağaç canlı. Ama su bulutta yağmur olup canlı olan ağaca yardım ediyor. Nasıl oluyor bu iş?
Mantığımız yerle yeksan oldu. Neden bu yardımlaşmayı yapıyor? Canlı olan ağaçtan daha mı çok kabiliyeti var? Çok ilginç değil mi? Mantık yıkıldı. Yine ağaçtan örnek vereyim. Şimdi çam gibi, ardıç gibi, iğne yapraklı diyorlar ya. İğne yapraklı ağaçlar. Şimdi bu ağaçlar asidik toprakta yetişiyor. Ağacın kökü toprakla buluşuyor. Bir tutunma gayesi vardır. Bir de mineral alma ve su alma değil mi? Hatta su toprak üstüne bulaşamazsa kök daha derine iner. Suya ulaşabilmek için. Sondaj makinesi gibi. Bu çam ağacı gibi iğne yapraklı ağaçların asidik toprakta alamadığı bazı mineraller var. Toprakta alamıyor bunu. Kökün bunu almaya kabiliyeti yok. Birden yanında mantar açıyor. O çam ağacının alamadığı ne kadar mineral varsa topraktan onun yerini alabiliyor. Kökte onun kabiliyeti yok ama mantarda var. Ve çam ağacına onu veriyor. Bak tam bir dibinde bitiyor. Çam ağacı da sanki bayram gezmesine gelmiş gibi bunun karşılığında mantara şeker veriyor. Döngüyü anladın mı? Bir yardımlaşma var mı? Var. Şimdi ben birkaç soru sormak istiyorum. Mantar çam ağacının bu sıkıntısını nereden biliyor? Bu arada bilmek neyle olur? İlim. Yani biliyorsa ilim lazım mantarda. Bir de bu anlattığım olayda İbn Sina'dan daha yüksek ilim lazım. Tıp fakültelerinde prof olması lazım. İkinci sorumu soruyorum. Velev mantarın ilmi var. Orada çıkıp yardım etmek merhamet işi. Merhameti de mi var? Anne gibi olması lazım değil mi? Hadi bunların hepsine de tamam. Çam ağacının kökünün yapamadığı bir işi mantar nasıl yapıyor? Kudreti buna da mı yetiyor? Kudret de var demek ki. Hadi bunu da geçtim. Çam ağacının ihtiyacı olan mineralleri nereden biliyor? Bir yerde botanik ilmini mi okumuş? Mesela Ramazan çam ağacının hangi minerallere ihtiyacı var? Bak Ramazan'ın bilmediğini mantar... Çok ilginç değil mi abi yani? İnsanın kendine hakaret etmesi lazım. Mantar benim bilmediğim ilmi, çam ağacının ihtiyacı olan minerali nereden biliyor? Bir soru daha soralım. Çam ağacının izzeti mi var da karşılık olarak şeker veriyor? Ama bak böyle bir senaryo lazım değil mi? Yani bu işi, bu yardımlaşmayı akılsız, şuursuz, ilimsiz, merhametsiz çam ağacıyla mantar arasında yapıyor demek, ben mantardan aşağıyım demek. Gerçekten olur mu ya? Evet, diğer kelime? Tesanüt. Ne demek tesanüt? Dayanışma. Şimdi Halis diyelim koyun aldı yan tarafa. Bir de çiftlik koydu. Sapta samanda yatıyor koyun. Ben nerede yatıyorum? Koyunun tüyünden yastıkta yorganda yatıyorum. Şimdi koyunda biraz şuur olsa şunu yapar mı? Ben samanlıkta yatayım, sen benim yünlerimi al. Yastık, yatak, döşek yap. Sen oralarda yatamazsın, rahat edemezsin. Buyur sen burada yat. Böyle bir dayanışmada bulunur mu? Şimdi bu dayanışma nereden geliyor? Kainata vurdun da bu dayanışma çok var ya. Teavün var, yardımlaşma var, tesanüt var, dayanışma var. Yağmurun ağaçlara yetişmesi nedir ya? Bak o teavün değil, o tesanüt. Dayanışma var orada. Onun gücü yetmiyor, o geliyor. Az önce karşılıklı vardı. Şimdi direkt geliyor. Bize ilkokulda hep öğrettiler. Nerede orman olursa orada yağmur ola. Bak inan bana yıllardır hep öyle düşündüm. Yeşillik oldu mu demek bulutu çağırıyor. Yani olumsuz düşündüm. O onu gerektiriyor gibi. Ya merhamet var onun. Niye yeşilin fazla olduğu yere yağıyor? Demek merhamet ve acıma hissi olan birisi onu oraya gönderiyor daha fazla. Yeşillik nerede bolsa o merhameten oraya gönderiyor. O tesanütü o sunuyor. Dayanışmayı o sunuyor. Ya ben koyun olsam sen benim yünümü keseceksin. Evde rahat yatacaksın. Beni dikenli bahçede yatıracaksın ha? Yoksa sana bu kadar iyilik yapacak. Sen yavrusunu gözünün önünde keseceksin, ses etmeyecek. Allah Allah. Kendi kendine malik olsa bu olur mu? Kendi kendine malik ise tesanüt ondan nasıl gelecek? Şimdi tesanüt, muavenet bu kavramlar insana baktığı yerlerde birinin ihtiyacı olduğunda ötekinin omuz olması manasında daha çok kullanılıyor. O yüzden beraber yapmayı teavün daha çok olur. Mesela muavenet fonları vardır. Böyle durumu olmayanlar için yapar, ona sunarlar. Devam edelim. Tecavüp ne demek? Cevaplama. Bakın size çok ilginç bir olay anlatayım. Kainattaki mahlukatın ihtiyacına anında cevap veriliyor. En şaşırtıcısı ne biliyor musun? Bebek doğar doğmaz annenin sütü geliyor. Ben eskiden o süt gelme olayına meme muslukları açılıyor diyordum. Sonra Risale'de nasıl yazıyor diye baktım. Süt tulumbacıkları diyor. Ve dedim ki niye musluk değil de tulumbacık yazmış üstad. Bebeğin ihtiyacı olduğu anda annede yaratılan süt var ya, bebek onu tulumba gibi çekince yukarıdan bebeğe geliyor. Musluk olsa aç kapı olur. Öyle değil. Çekilince geldiği için üstad süt tulumbacı demiş ona. Cevap veriliyor direkt ya. Bak gözünü açtı mı? İlk ne diyor bebek? İnga. Bebekçe bilmem varsa çevireyim. Sütüm nerede baba? Oğlum ananda. Bak inga diyor ya. Kim cevap veriyor ona? Yaratıcı cevap veriyor. Ya hiç olmayan sütü orada ya. Allah Allah. Allah Allah. Ağaçta süt var mı? Ağaç sütü derler. Koyunda süt var mı? Keçide süt var mı? Annede süt var mı? Her birinin umumen sütü vermesi vahidiyet olmuyor mu? Peki herhangi bir tanesinde bir annedeki sütü yaratabilecek biri var mı? Bu eşsiz yaratıcılık. Bu da ehadiyet örneği olmuyor mu? Bakın kainattaki bu örnekleri inceliyoruz ya. Şu cihetle inceliyoruz. Bunların emsalini kimse yapamaz. Bunları bir kişi gösterebilir. O da bizi ismi ferte çıkartacak. Teanuk yani
Kucaklaşma. Mesela toprak kuruyor, çatlıyor değil mi? Neyden? Susuzluktan. Birden yukarıdan yağıyor. Sanki kucaklaşıyorlar, buluşuyorlar. İkisinin buluşmasının, kucaklaşmasının sonucu ne oluyor? Yavrular çıkıyor, ağaçlar çıkıyor. Ne örneği oldu bu? Teanuk, kucaklaşma. Pek parlak bir sikkeyi kübrayı vahdettir. Birbirinin yardımına koşmak ve birbirine sarılmak ve birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut, tek bir vücut meydana getiriliyor ki adeta bir insanın bedenindeki unsurlar gibi birbirinden ayrılamaz, tecazzi edip kopamaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginini de tutmazsa o tek unsurun dizginini asla zapt edemez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.